Merhabalar, ben Tuğçe, kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte annem sizlere 3 renkli kup tarifi verecek. Ben 3 renkli kupun tarifini çok sevdim, tadını da çok sevdim. Yemenizi ve izlemenizi, yapmanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakın. Teşekkür ederim Tuğçe'cim. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba. Zaten anlatmama hiç gerek yok. Görselde de görüyorsunuz. 3 renkli kup tarifi vereceğim ama lezzetine doyamayacaksınız. Zaten kıvamını görüyorsunuz, ne kadar iştah açıcı ve güzel görünüyor. Ve hadi tarifim için malzemelere geçelim. İlk olarak tencerenin içine 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Tencerenin içine ilk önce sütü almadım. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman daha az topaklanma oluyor. 2 yemek kaşığı nişasta. Yine açıklama kısmında da malzemeleri ayrıntılı bir şekilde yazacağım. 1 su bardağı toz şeker. Bu üçlüyü iyice karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 litre süt ekliyoruz. Sütü eklerken yavaş yavaş karıştırıyorum. Daha önceden kuru malzemeleri karıştırdığım için fazlaca topaklanma da olmayacak zaten. Ve daha sonra çırpma telimi aldım. Ocağa geçirdim. Ve ocakta kaynadıktan sonra sürekli karıştırarak bir 2-3 dakika kadar daha pişirdikten sonra muhallebim hazır. Ne topaklanma ne bir şey, hiçbir şey yok. Ve üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı da çırpıyoruz. Muhallebinin kıvamının ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz zaten. Ve onun üzerine de bir paket sıvı krema ekliyoruz. Sıvı kremayı da bir güzel çırpıyoruz. Bu arada ben solak olduğum için sağ elimle karıştırması biraz zor geliyor bana. Kameranın da açısına göre sol elle karıştıramıyorum bunu. Ve iyice çırptım. İsterseniz blenderla da çırpabilirsiniz ama bence çırpma teli yeterli. Muhallebimin yarısını başka bir kaba aldım ve onun üzerine bir paket bitter çikolata ekliyorum. Kremam zaten sıcak olduğu için bitter çikolatayı kolay bir şekilde eritecektir. Ve çikolatam eridi. Kıvamının ne kadar güzel olduğunu yakından size gösteriyorum. Bu üç lezzetin buluşumunu mutlaka deneyin. Öyle gözüktüğü gibi de zor bir şey değil. Ve sade muhallebimin üzerine de 2,5-3 yemek kaşığı kadar ismi aklıma gelmiyor değil mi? Hindistan cevizi tozu ekliyorum. Ve tepeleme 1 yemek kaşığı da mavi haşhaş ekledim. Hindistan cevizi, mavi haşhaşı ekledikten sonra yine iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdığım muhallebilerimi şimdi kaplarıma pay edeceğim. İlk olarak altına çikolatalı muhallebimi ekliyorum. Kenarlarına gelmemesine dikkat edin. Kirletirseniz çünkü diğerleri böyle 3 renk halinde gözükeceği için tam düzgün gözükmez. Haşhaşlı muhallebimden de ekliyorum. Ve ben bütün kaplarıma ekledim. Şimdi bunlar bir kenarda beklerken ben portakallı muhallebime geçeceğim. 3 su bardağı portakal suyunun üzerine yarım su bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum.
çırpma telimi alacağım ve çırpma teliyle karıştırıp yine ocağa geçireceğim. Ocakta sürekli karıştırarak pişirdiğim portakallı muhallebimi de yine kuplarımın üzerine döküyorum. Portakallı muhallebimizin kıvamı da ne kadar güzel görüyorsunuz. Çok katı yaparsanız üzerinde bu şekilde pürüzsüz bir görüntü oluşmaz. Ve şimdi buzdolabına dinlenmeleri için 2 saatliğine kaldırıyorum. Ve muhallebilerim dinlendi. Üzerini ben Hindistan cevizi tozuyla ve narla süsledim. Siz isterseniz arzuya göre çikolatalarla, çikolata rendesiyle, Antep fıstığı tozuyla her şeyle süsleyebilirsiniz. Bu sizin arzunuza kalmış. İsterseniz de süslemeden yiyebilirsiniz. Ve üzerine de nar parçaları koyacağım. Bu şekilde servis edeceğim. Birazdan da tadım aşamasına geçeceğiz zaten. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.